videomuzun konusu depresyon. Tıbbi adıyla majör depresif bozukluk. Tıbbi olarak majör depresif bozukluğa sebep psikolojik, fizyolojik veya sosyal faktörler neden oluyor denmektedir. Bu sosyal faktörler olarak da ebeveynlerden erkeğin vefatı veya evliyse kişi, eşinin kaybı veya boşanma veya ailede depresyonun oluşu veya iş kayıpları veya uzun süreli yaşanan anksiyetenin depresyona sebep olacağı ifade edilmektedir tıbbi olarak. Ayrıca depresyonun belirtileri olarak da kişilerin kendilerini sürekli üzgün hissetmeleri, günlük aktiviteleriyle ilgili isteksizlik ve zevk kaybına uğramaları, iştah konusunda değişimlere uğramaları, aşırı yeme isteği veya tamamen iştahsızlık hali, uykuya dalma konusunda zorluk çekme, uyuyamama veya aşırı uyuma halleri, sürekli kendini yorgun hissetme, konsantrasyon kaybı, bir takım olay, durum, konular karşısında karar vermede zorluklar yaşama gibi durumlar depresyonun belirtileri olarak ifade edilmektedir. Evet, tıbbi olarak depresyon tanısının konulması gayet kolay günümüzde. Bununla beraber tedavi yolu olarak da ilaç kullanımı veya psikoterapi şeklinde veya aile desteğinin de çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Tıbbi olarak bu şekilde değerlendirilmekte. Ancak kuantum düşünce tekniği ve bilinç analizi düzleminde baktığımızda depresyon yaşayan kişilerin genellikle yapısal olarak, karakteristik olarak kontrolcü yapıda insanlar olduğudur. Ve kontrolcü yapıda olmaları demek, yaşamındaki her şeyi kendi kontrolleri altında tutabilmeleri, istedikleri gibi düzenlemeleri, karar vermeleri, her işi istedikleri gibi yapmaları gerektiği yönündedir. Kontrolcülük bu şekildedir. Yani kendileri yaşamlarını kontrol etmedikleri takdirde her şeyin olumsuz olabileceğini, yanlış olabileceğini, kötü olabileceğini düşünmektedir kişiler, kontrolcü kişiler. Doğal olarak kontrolcü kişiler kendi yaşamları konusunda tek söz hakkına sahip kişilerdir. Öyle olması gerektiği inancındadırlar. Buna da tabii ki geçmişlerinde yaşadıkları bir takım olay durum karşısında kontrolcü olmaları gerektiğiyle ilgili travmatik kararlar, durumlar yapmakta. Doğal olarak kendi yaşamı konusunda söz hakkına sahip ve karar verme yolunda tek gücün kendisinde olması gerekirken, gerek aile içerisinde ebeveynlere karşı veya evliliği içerisinde eşine karşı olay durumlar karşısında, özellikle de kendisiyle ilgili birincil kararlar konusunda eş veya ebeveynler karar vermeye başladığında, sınırlamaya başladığında veya kendi gücünü ortaya koymasına izin vermediklerinde, tabiri caizse bir sınır oluşturduklarında etrafında ve onun dışına çıkamadığında ve yaşama hakkının elinde alındığını düşünmeye başladığında depresyonun temeli atılmaya başlar. Evet, kendi yaşam hakkının elinden alındığını düşünmeye başlar. Çünkü kendi yaşamıyla ilgili kararları artık kendisi veremiyordur. Kendisi hakkında karar verme hakkı elinden alınmıştır. Ki genelde bu durumda karşısındaki kişi de kontrolcü yapıda bir insandır. Aslında depresyonun kaynağında kontrolcülüklerin çatışması söz konusudur. Evet. Ama kontrolcülükler çatıştığında mağlup olan tarafın depresyon yaşama durumu mümkün ve ön plana çıkmaya başlıyor. Eğer siz kendi yaşam erkinizi, kararlarınızı karşı tarafa teslim ediyorsanız, bunu doğal görüyorsanız, normal görüyorsanız zaten depresyon yaşama şansınız söz konusu değil. Olmasın da. Ancak gerçekten bilinçaltı düzeyde kendi yaşam hakkının elinden alınmış olması ve yaşamı sürdürmesi konusunda kendi gücünün hiçbir şekilde dikkate alınmaması hali kişinin artık yaşamdan hiçbir şey yapmama arzusunu açığa çıkarmaya başlar. Evet, bir isteksizlik, bir arzusuzluk hali, hiçbir şey yapmama hali ortaya çıkmaya başlar. Doğal olarak kendisini, kendi aklını ve özgür iradesini kullanmadığı ve bir akıl ve özgür irade bir güç karşısında söylenene uymak, riayet etmek, bir otoriteye uymak zorunda kaldığı için yaşam hakkının da elinden aldığını düşündüğü için depresyon oluşmaya başlar. Bir isteksizlik, bir keyifsizlik hali, neşeden uzak, tamamen içe kapanma veya her türlü durumdan kendisine keyifsizlik hali çıkarmaya başlar kişi. Evet, bilinçaltı düzeyde
Normalde depresyonun kaynağı budur. Kontrolcülüklerin çatışması ve depresyona yakalanan kişinin o çatışma halinde mağlup olmuş olmasıdır. Peki bu durumdan nasıl kurtulacağız? Öncelikle kendi yeteneklerinin, iradesinin ve yaşam gücünün farkında olması çok önemli. O nedenle depresyona sebep olan konuların bunlar olduğunun farkına vardıkça kişi kendi yaşam sorumluluğunu, hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla her türlü yaşam sorumluluğunu alıp kabul etmeli. Sonrasında kendi yeteneklerini açığa çıkaracak ve gerçekten kendine ait, özgün ve özgür yaşam hakkına ait tüm kararları kendisinin verebileceğini bilip ona göre hareket etmeli. Bununla birlikte az sonra depresyon yaşayan kişinin sabah ve akşamları 21 gün süresince en az 10'ar kez ve mümkünse sesli olarak tekrarlayacakları olumlamaları vereceğim. Bunları yaşamınıza dahil ettiğinizde ve uygulamaya devam ettiğinizde ve farkındalığınıza taşıdığınızda aslında depresyonu sizlerin var ettiğini, yarattığını ve o isteksizlik hallerinden çıktığınızda, neşelendiğinizde, coşkulu bir yaşam sürdürmeye başladığınızda ve nasıl bir yaşam istediğinizi bilmeye başladığınızda depresyondan kolaylıkla kurtulacağınızı bilmenizi isterim. Evet, olumlamalarla birlikte lütfen yaşamınızda neşeli, keyifli ve coşkulu olmaya çalışın. Bunları sağlayacak ortam, durum ve kişilerle bir arada olmaya çalışın. Ve yarınınızı planlayın. Keyif alacağınız şekilde. Amaçlar koyun kendinize, hedefler koyun. Bir şeyler yapma arzusu oluşturun kendinizde. Ki yaşama arzusunu oluşturduğunuzda tekrar yaşamdan keyif almaya başlayacaksınız. Evet, depresyonla beraber yaşam arzusunu kaybeder kişiler. Hatta intihara kadar düşünen, o şekilde yaşamdan vazgeçen insanlar var. Yaşamı kendinize keyifli hale getirin, neşeli hale getirin. Gerçekten hayat yaşanmaya değer. Hiçbir şey için yaşamdan vazgeçilmez. Evet, olumlamalar. 1. Yaşamda bir yerim var ve var olmayı seçiyorum. 2. Kendimi olduğum her halimle ifade ettiğimde özgür ve mutlu olurum. 3. Ben güçlüyüm ve yeteneklerimi kullanmayı seçiyorum. 4. Hatalarımın sorumluluğunu almayı seçiyorum. 5. Hayatı her yönüyle dolu dolu yaşamayı seçiyorum. 6. Yaşamımla ilgili tüm kararlar bana aittir. Kararlarımı ben veriyorum. 7. Yaşamımda sadece istediğim şeyleri yapıyorum. 8. Bedenimin ve hayatımın yöneticisi benim. 9. Yaşamımdaki tüm kızgınlıklarımdan arınıyorum ve neşeli, keyifli ve coşkulu olmayı seçiyorum. Evet, bizler çatıştığımız kişilere karşı duyduğumuz kızgınlık ve kendimize karşı duyduğumuz kızgınlıklar sonucunda yaşamdan vazgeçmeyi seçiyoruz. Yaşam, yaşanmaya değer. Lütfen bu olumlamaları ve buradaki bilgileri yaşamınıza dahil ediniz. Göreceksiniz ki çok kısa sürede değişim ve dönüşüm gerçekleşecek. Yaşam yeniden keyifli, yeniden neşeli ve coşkulu hale gelecek. Deneyin. Sevgi ve aşkla. Hoşça kalın.